Merhaba arkadaşlar, örgü eğitimi kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere zincir nasıl çekilir, sık iğne nasıl yapılır ve ikili trabzan nedir, nasıl yapılır, onların yapımını sizlere anlatmak istiyorum. Öncelikle daha yeni başlayan arkadaşlarım için söylemek istiyorum. Tığınız çok önemli arkadaşlar. Eğer sevmek istiyorsanız bu şekilde kaliteli bir tığ alarak başlayabilirsiniz. Gücünüz, bütçeniz yeterse. Şimdi ipimiz şöyle gördüğünüz gibi kalın. İpime göre şöyle tığım da kalın. 5 milim bir tığ arkadaşlar. Tığı ben bu şekilde tutuyorum. Şu şekilde şöyle serbest bir şekilde tutuyoruz arkadaşlarım. İpi ise şöyle bir miktar, bir tane en azından dolandırabilirsiniz parmağınızda. Sonra bu ipi bu şekilde tuttum. Şöyle göstereyim iyice anlaşılsın. Buradan bu şekilde tığımı geçiriyorum. Şöyle ve şöyle yapıp buranın üstünden batırıyorum. Şöyle tutuyorum. Bir daha arkasından alıyorum. Bakın bu çok önemli. Şöyle aldım. İçerisinden geçiriyorum tuttuğum yeri. Ve bir diğerine geçerken yine aynı şekilde bakın şöyle aldım. İçerisinden geçiriyorum. Alıyorum. İçerisinden geçiriyorum. Ve bunu tutup çekince bakın arkadaşlar zincir bu şekilde olmuş oluyor. Bakın şöyle aldım, çekiyorum. Tığ işi yapacağınız zaman ne projesi yapacaksanız onun boyutunda zincirlere ihtiyacınız olacaktır. Yani zincir tığ işinin vazgeçilmezi diyebilirim arkadaşlar. Bu şekilde bakın her bir tane böyle zincir gibi yaparak devam ediyoruz. Zincir bu arkadaşlarım. Tığ ile zincir çekimi bu şekilde. Şimdi bir miktar size sık iğneyi göstereyim. Sık iğne kısacası tığın üzerine almadan yapılan işlem. Şimdi şu zincirimizin üzerine yapalım mesela. Genelde bu zincirin bu alt ikili kısmını kullanın ki arkadaşlarım böyle daha rahat edesiniz. Bakın giriş yaptım. Şöyle göstereyim. Buradan giriş yapıyorum. Şu şekilde tığımı arkadan çıkarttım. İpim de bu arada bakın bu şekilde. Hemen alıyorum buradan. Çekiyorum yukarıya doğru. Diğerinin boyutuna getiriyorum. Ve iki tane bakın ilmeğim olmuş oluyor. Bunların adına ilmek deniliyor arkadaşlar. Sonra yine aynı zincir çekerken yaptığım gibi şu şekilde aldım. İkisinin içerisinden geçiriyorum. Bu sık iğne arkadaşlar. Şimdi tekrar bir tane daha yapalım. Hemen yanından bakın giriş yaptım. Tığ işi yapacağınız zaman bu da çok işinize yarayan çok kullanışlı bir teknik arkadaşlar. Şimdi bakın ikisini yine aldık. Hemen alıp içerisinden geçiriyoruz. Bu da sık iğne olmuş oluyor. Bunun geri dönüşünü göstereyim sizlere. Şöyle bir tane zincir çekelim yine. Geri dönüyorum. Genelde bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Hemen bakın şuradaki boşluklardan giriş yapıyoruz. Ve şu şekilde alarak devam ediyoruz. Kenarına geldiğimizde yine birleştirdim. Bakın bir tane zincirle yükselirseniz modeliniz, örgünüz daha güzel durur. Şimdi yine bu aralardan genelde yapılanı gösteriyorum arkadaşlar. Farklı çeşitleri de var. Onları da sizlerle paylaşacağım ilerleyen zamanlarda. Bakın şöyle bir tane hemen sık iğnemizi yapıyoruz. Sık iğne denilen işlem bu arkadaşlarım. Şimdi buradan ikili trabzana geçelim. Şöyle yine zincirimin üzerinden devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi bakın
Farz edelim burası başlangıç yerimiz. Buraları görmeyin. Genelde burada 1, 2, 3 tane zincir daha çekilir arkadaşlar fazladan. Sonra üzerine alıyorum ve zincirlerimin içerisine sık iğne de yaptığım gibi giriyorum. Bu defa üzerine almak arkadaşlar, şu aradaki yer, ilmek sayımız gördüğünüz gibi 3'e çıktı. Şimdi önce bir aldım bunu. Bu ikili trabzan. Bunun üçlüleri, dörtlüleri de var arkadaşlar. Üzerine ne kadar alırsanız o kadar büyüklükte trabzanlar yapabilirsiniz. Şimdi bu ikili trabzan üzerine aldım. Bir dahaki videomda üçlü dörtlü trabzanları da anlatmak isterim. Şöyle aldım. İkisini bir. Önce bunlardan sık iğneden ve ikili trabzanlardan küçük parçalar yapabilirsiniz. Eskiden annelerimiz bize el bezi yapın diye verirlerdi elimize arkadaşlar. Şöyle. İkili trabzan da bu. İkili trabzanın geri dönüşü. Ondan da bahsedelim. Şöyle 1, 2, 3 zincir çektim. Geri çeviriyorum. Üzerine alıyorum yine. Ve buradan giriş yapıyorum. Bakın ikisini birlikte şu şekilde 2, 1 çektim. Her bir arada bakın şöyle yerlerimiz oluyor. İkili trabzanlar yaparken bakın şöyle. Buralardan giriş yaparak alıyoruz ve çekiyoruz. Üzerine aldım bakın. Giriş yaptım. Evet. İkili trabzan da bu şekilde bir görünüme sahip. Sık iğnemiz bu şekilde oluyor. Gidiş gelişli. İkili trabzanlar bu şekilde, zincir çekimi bu şekilde yapılıyor arkadaşlarım. Evet, umarım faydalı olmuştur. Sevmiş ve beğenmişsinizdir. Bir dahaki yeni eğitim videolarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.